Onlar tarihin en korkusuz savaşçıları. Tarihe adını canlarıyla yazdıran 300 cesur savaşçı. Antik Sparta, Yunan şehir devletleri arasında özgün bir toplumsal yapıya sahipti. Sparta, özellikle askeri disiplini, eğitim sistemini ve devlet organizasyonunu vurgulayan bir toplumdu. Temel olarak askeri bir devletti. Yurttaşlarının hayatlarının büyük bir kısmını askeri eğitim ve görevlere adaması beklenirdi. Sparta'nın ana hedefi savaşa hazır ve disiplinli bir ordu oluşturmaktı. Amaç doğrultusunda erkek çocukları çok genç yaşlardan itibaren askeri eğitime tabi tutarlardı. Spartalılar, Sparta'nın vatandaş sınıfını oluştururdu. Ancak Spartalıların sayısı oldukça azdı ve bu nedenle toplumlarını ayakta tutmak adına Helot adı verilen kölelerden faydalandılar. Helotlar Spartalı toplumun alt sınıfını oluştururdu. Tarım, hayvancılık ve ev işlerinde uğraşmakla yükümlüydüler. Spartalılar Helotları kontrol altında tutmak için sıkı önlemler alırdı. Sparta, dünyanın ilk kadın hakları olan devletidir. Sparta, kadınların diğer Yunan şehir devletlerine göre daha özgür bir yaşam sürmelerine izin veren bir toplumdu. Spartalı kadınlar fiziksel eğitim alırlardı ve genel olarak daha özgür bir hayata sahiptiler. Kadınlar, sağlıklı ve güçlü bebekler doğurabilmeleri için fiziksel eğitim alır, spor yapar ve genel olarak sağlıklarına önem verilirdi. Spartalılar sade bir yaşam tarzını benimsemişlerdi. Giyimleri ve yemekleri genellikle basit ve işlevseldi. Spartalı askerler ağırlıklı olarak siyah renkli ve kısa kıyafetler giyerlerdi. Yemekleri de genellikle tahıl, sebze ve küçük miktarlarda et içerirdi. Sparta'da eğitim genç çocuklar için çok önemliydi. Agoge adı verilen eğitim sistemi, çocukların fiziksel dayanıklılık, savaş becerileri ve disiplin kazanmalarını amaçladı. Eğitim süreci genç erkeklerin yaşamlarının büyük bir kısmını kampta geçirmelerini içerirdi. Aynı zamanda bu süreçte rekabet ve dayanıklılık geliştirmeye yönelikti. Agoge eğitimi tamamlandığında Spartalı gençler tam bir anlamıyla birer asker olarak kabul edilir. Sparta toplumunda daha aktif bir rol almaya başlarlar. Daha önce Yunanistan'ı fethetmek için sayısız çaba gösteren Pers İmparatorluğu, Yunanistan'ı hiçbir zaman fethedemedi. Darius'un ölümünden sonra oğlu Zerhas, babasının intikam ateşiyle yanıp tutuşurken Yunanistan'a savaşsız teslim olmaları için birçok elçi gönderdi. Ne Atinalılar ne de Spartalılar elçilerin beklediği cevapları vermedi. Bu olay sonrasında videonun başında gördüğünüz kahramanların hikayesi de yazılmaya başladı. Zamanın Sparta kralı Leonidas, her Sparta kralı gibi yasaların kendisinden üstün olduğunu biliyordu. Senatodan onay çıkmadan savunma için askeri birlik toplaması imkansızdı. Yasalar gereği kralın öncelikle dönemin din adamları eforlardan onay alarak senatodan geçmesi gerekirdi. Sparta'da eforlar, devlet yönetiminde önemli bir rol oynayan 5 seçilmiş kişiden oluşan bir kuruldu. Eforlar, Sparta'nın yönetim sistemine katkıda bulunarak güçlerini sınırlayan ve dengeli bir yönetim anlayışını temsil eden önemli figürlerdi. Ancak Pers ordusu hızla yaklaştığından ve Termopili geçidinin stratejik öneminden dolayı Leonidas, eforlardan onay almadan ordusuyla birlikte geçidi savunmaya karar verdi. Leonidas'ın kararı geleneksel yasalara ve eforların onayına karşı bir hakaret olarak değerlendirilebilirdi.
Bu karar sonucunda Leonidas 300 Spartalı savaşçı ve müttefiklerini Termopili geçidinde Pers ordusuna karşı savaşmaya gönderdi. Bu savaş tarihe Termopili geçidi savaşı olarak geçti. Leonidas ve onun küçük birliği Pers ordusuna karşı kahramanca bir direniş gösterdi. Ancak savaşın sonunda Persler gizli bir yol kullanarak Spartalıların arkasına geçmeyi başaracaklardı. Hainlik Sparta'nın yerel halkından biri olan Trakyalı rehber Ephialtes tarafından gerçekleştirildi. Ephialtes, Sparta'ya ait olmasına rağmen kendi halkının esaret altında yaşamasından ötürü Sparta'ya karşı bir intikam almak isterdi. Bu nedenle Pers İmparatorluğu'na bağlılığını ilan etti ve Perslilere Termopili geçidindeki gizli yolun detaylarını açıkladı. Ephialtes'in gösterdiği bu gizli yol, Pers ordusuna Spartalıların savunma hattını arkadan çevirme ve böylece onları kuşatma şansı verdi. Bu yol, dağlık araziyi dolaşarak Sparta ordusunun savunma hattını geçmeyi mümkün kılan bir geçişti. Pers İmparatorluğu Ephialtes'in gösterdiği bu kısa yol sayesinde Termopili geçidini kuşattı ve Spartalılar müttefikleriyle birlikte zor durumda kaldı. Bu olay Termopili Savaşı'nın kaderini etkileyen en önemli hainlik anıdır ve Spartalıların karşılaştığı zorluklara işaret eder. Bu taktik Pers İmparatorluğu'nun Yunanlara karşı zafer kazanmasına katkıda bulunmuş ancak aynı zamanda Spartalıların da direnişinin de ölümsüzleşmesine neden olmuştur. 300 Spartalı'nın ölümü antik Yunan tarihinde önemli bir direniş öyküsü olarak hatırlanır. Ve bu direniş Yunanların bağımsızlığını korumak adına verdikleri mücadelede sembolik bir öneme sahiptir. 300 Spartalı Termopili Geçidi Savaşı'nda cesurca savaşırken ve büyük bir direniş gösterirken sonunda kuşatılarak hayatlarını kaybettiler. Ancak bu direniş Yunanlara Pers İmparatorluğu'na karşı zaman kazandırdı ve sonraki savaşlarda önemli bir etki yarattı. Yunanlılar Pers İmparatorluğu'na karşı kazandıkları zaferlerle bağımsızlıklarını kazandılar. Termopili'deki 300 Spartalı'nın fedakarlığı ve direnişi Yunanlıların bir araya gelerek Perslere karşı ortak bir direniş göstermelerine ve zafer elde etmelerinde önemli bir katkıda bulundu.